when Imam al-Mahdi emerges, at that time, the Gog and Magog war will take place. This book explains it. An Islamic view of Gog and Magog in the modern world, and one person will have to come forward and volunteer to translate it to Bahasa, inshallah. At that time, the clash takes place between the American-led alliance, the Russian-led alliance. The nuclear war takes place with thousands of nuclear wars, nuclear weapons exploding. I think that will be the moment when this verse of Surah Al-Isra will be fulfilled. Surah Al-Isra, where Allah subhanahu wa ta'ala gives the warning, وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. It is as though you're hearing the verse for the first time, because you've never heard the verse in the context in which it's being given now. And not a single city will escape. None. They will all be destroyed, says Allah. All. And those which escape destruction will be punished with terrible punishment. And this is a matter inscribed in the kitab. Maybe that if you're out of electronic range, you know the cell phone, you will not be incinerated. This is the end of modern Western civilization dominance over the world. Maybe another 20, 25 years, that's all we have to endure. This is the end of the modern secular state and all the patriotism it demands of us. And this is the time when Darul Islam will be restored, whether they like it or whether they don't. This is the time when the Khilafah will be restored. This is the time when Imam al-Mahdi will rule over us. The Shia who follow him at that time are our brothers. The Sunni who follow him at that time, I don't think there will be many Sunnis following him. They will say, he's a terrorist. Our brothers. And so Shia and Sunni, both following the Imam, will constitute the Ummah of Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam. When will that happen? How much time is there left? Let us attend to this and we'll then end the lecture. Imam al-Mahdi cannot emerge until Allah ordains that he must emerge. So no government has charge over this. When will Allah ordain that he must emerge? Because as soon as he emerges, he's going to head for Makkah and he's going to proclaim himself the Imam. An army will then march against him from Sham. And that army, as it crosses Medina, going south to Makkah, will be swallowed by the third khas. One in the east, one in the west, one in the region. When that army is swallowed by the earth, that is the validation. That is the conclusive validation that this man is indeed the Imam. Not eclipses in the sky. The sinking of the earth. When that army sinks down into the earth and is swallowed, then the Abdal from Sham and Iraq will come to the Imam to offer bay'ah. The Sufis have hijacked this word, Abdal. So I'm going to take it back from them. I'm going to take it back from them. And they say that the Abdal are some mysterious people. There are always only 40 of them and so on, and they have the bowl in their hands and so on. No. Abdal means when one dies, another one replaces him. This one dies, another one replaces him. This one dies, another one replaces him. The Abdal. So if you're listening, Washington, let us introduce you to the Abdal. When you don't have any more money to buy white people from South Africa to go and fight for you in Iraq and in Afghanistan, you know, white South Africans. When you have no more money to offer bribes of green card and citizenship to get people to go and join the American army, to go and kill Muslims. You're running out of soldiers. I want you to know, Washington, that we will never run out. We will never run out. Because when one dies, another one takes his place. And when he dies, another one takes his place. These are the words of Muhammad alayhi salatu wasalam. These are the Abdal. We are the Mujahideen, who are waging a just struggle for liberation from oppression and liberation from occupation of the land. They will now come to give the bay'ah to Imam al-Mahdi. Imam will now be attacked from an army of the Quraysh, said the Prophet alayhi salatu wasalam. An army of the Kalb, and he will defeat that army. Would it be a Saudi army? Looks very much like that to me. Looks very much like that to me, but Allah knows best. When he defeats that army, then Jaziratul Arab, another term out of the cold storage. See, good thing we left the door open, huh? Jaziratul Arab, when last did you hear that term? Jaziratul Arab is the Arabian Peninsula. Today it has been hijacked, and there is an obnoxious name called the the Kingdom of Saudi Arabia. Squatting. So there will be no more Kingdom of Saudi Arabia, it is Jaziratul Arab will be restored. And when Jaziratul Arab is liberated, then Darul Islam is restored. This is the implication. Now tell me, would you release Imam al-Mahdi into the world when the Zionists have read all of these hadiths, they know it all? Would you release Imam al-Mahdi into the world before Israel replaces the United States as a ruling state? It doesn't make sense. No. Would you release Imam al-Mahdi into the world before Israel rules the world? And the Dajjal is in his day, which is like a week. You have to read this book, Jerusalem in the Quran, to understand that. Israel is about to launch a big war, either this year or next year. Attacking Pakistan to destroy the nuclear plants and nuclear weapons, attacking Iran, attacking Egypt, so you can occupy the territory from the river Nile to the river Euphrates. If you want to know why, there's a book outside entitled The Religion of Abraham and the State of Israel, a view from the Quran. My view, and Allah knows best, is that Allah will not release Imam al-Mahdi into the world until Dajjal has completed his mission. Or he is very close to completion of his mission. And so Dajjal has to be born. He has to be born of a Jewish parents. He's not been born as yet. But he's already created modern Western civilization because he's already released into the world. He's already released into the world. He's close to the end of his mission, but he's not as yet been born as a human being. And so Dajjal has to be born. He has to be born of a Jewish parents. He's not been born as yet. But he's already released into the world. He's already released into the world.
When he's born as a human being, he'll be a Jew. He'll grow up to be a young man, he'll be powerfully built, he'll have curly hair. He'll rule the world from Jerusalem. And then he will proclaim, I am the Messiah, Al-Mahdi, Al-Masih. And when they accept him as Al-Masih, he can rub his hands and he can say, come on, help me. Mission accomplished. I've given them a 6 for a 9, I've deceived them. And now they've been taken to the greatest destruction that they will ever experience in history. Banu Israel. And so by my calculation, and Allah knows best, we are still probably another 20-25 years away before that event occurs when Imam al-Mahdi will emerge. Finally, I want to remind you about the conference on riba. There's a book on riba outside, and there's this little book you have next to it, it's so small. The gold dinar and silver dirham, Islam and the future of money. Many people have been asking, where did Imran Hussein study? Who was his teacher? What kitab did he read? Because we don't hear anybody else speaking like this. If you want to know more about me, you can begin by reading this very interesting book, Islamic Travelogue, which is outside. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Size hoş geldiniz dedikten sonra bu Arap dünyasındaki devrim ve ayaklanma hakkında ne düşünüyorsunuz? Genel olarak Arap dünyasında olan ayaklanmaların ana nedeni Mehdiyettir. Peygamber Efendimiz vaktinde ve zamanını söylemiştir, şeklinde söylemiştir. Aynı Peygamber Efendimiz söylediği şekilde bir huruç, bir hareketlenme başlamıştır. Tiranlara karşı, deccallere karşı, zalimlere karşı, antidemokratik yapıya karşı, baskıya, zulme karşı Müslümanlar direnmeye başladılar. Mehdiyetin 1. basamağıdır, 2. basamağı, 3. 4. 5. 6. 7. basamağı vardır. 7. basamağında Mehdi zahir olacaktır inşallah. Generally this is because of the Mehdism and this all this... Ve bize söyler misiniz kim planladı bunu? Herhangi birisi planladı mı bu devrimi? Hızır Aleyhisselam. Hızır, peace and foreign. Tevrat'ta ve İncil'de de işaret edilir Hazreti Hızır'a. And there's indication in the Torah and Bible also about Hızır. Şimdi kastediyorum, şimdi bunun arkasında kim var, kim planladı? Şu anda Hızır hayatta canlı ve o harekatı o yönetiyor. And it is Hızır. Hızır is directing everything and he is alive and he is acting now. Metafizik bir varlıktır. İstediği zaman insan görünümüne gelen, istediği zaman eşya görünümüne alan, istediği an bir başka zaman boyutuna geçebilen, zamanın ilerisine ve gerisine geçebilen metafizik bir varlıktır. Hazreti İsa'ya yardım edecektir. Hazreti Mehdi'ye yardım eden bir varlıktır. Geçmiş peygamberlere yardım etmiştir. Hazreti Musa'ya yardım etmiştir. Bir filmde de, televizyon filminde de görüldü. Atlı bir varlık, böyle bulut şeklinde atlı bir varlık. O İncil'de de geçen bir gerçektir. O puslu bir görüntüyle olduğunu belirtiyor İncil. Bu varlık işte Hazreti Hızır Aleyhisselam'dır. Eğer metafizikse bu güç nasıl oluyor da Amerikalıları ve Fransızları ve İngilizleri buraya getiriyor ve zorluyor onları değişmeye? Hazreti Hızır Aleyhisselam herkesi ve her şeyi kullanır. Amerikalılar da kullanır, Fransızlar da kullanır. Eğer onlar oraya gelmezse Müslümanlar uyanmazlar. Onları harekete geçirecek güce ihtiyaç vardır. Onların hamiyeti İslam'ı hareketlenecek güce ihtiyaç vardır. Allah Hızır'ı o konuda görevlendiriyor. Oraya orduları getiren de Allah'tır. Müslümanların şevkini artırır, heyecanını artırır. Birlik ve beraberlik onların ruhunu artırır ve terör anlatır. Allah forces them to unite. He talks about the Turkish Islamic Union. Tell us what that Turkish Islamic Union is. Türk İslam Birliği'nden bahsediyorsunuz. Türk İslam Birliği'ni olduğunu anlatır mısınız? Türk İslam Birliği, Türk devletinin öncülüğünde, Türk milletinin öncülüğünde, bütün İslam ülkelerinin, bütün Türk devletlerinin birleşip kardeş olmaları, içlerine aynı şekilde İsrail'de kardeş olarak almaları, Ermenistan'da kardeş olarak, Ruslar'da kendisine kardeş olarak alıp, Asya'da ve Avrupa'da büyük bir güç haline gelip, barışı ve kardeşliği oluşturmaları, demokrasi ve laikliği gerçek anlamıyla tesis edip, sanatta, bilimde, estetikte, güzellikte, güzel ahlakta en yüksek seviyeyi bulmaları. Turkish Islamic Union is, which is pioneered by the Turkish state and nation, and including all the Turks to the highest level. That is what Turkish Islamic Union means. Okay, but now how are you going to bring the cash? Are you expecting all the Arabs and all the Jews and everybody else to come into this union? Burada İsrail nasıl dahil olacaklar? İsrail hepsi, Museviler hepsi dahil olacak mı buna? Tabii ki. Türkler yönetici konumda olacaklar. İsrail Osmanlı döneminde de bizim topraklarımız içerisindeydi. İsrail'i biz her zaman koruyup kolladık. Musevileri her zaman koruyup kolladık. İsrail'deki ama böylece Musevileri kastediyorum. Ta İspanya'dan alıp buraya getirdik. Osmanlı ecdadımız yaptı. Peygamberimiz zamanında da onlar korunup kullandılar. Hristiyanlar korunуp kullanmışlardır. Dolayısıyla Türk İslam Birliği olduğunda Hristiyanlar da, Museviler de, hatta müşrikler de korunup kullanmak durumundadır. Farzdır bu. Müslüman için bir görevdir bu. 7 emanımız olacaklar. Tabii ki koruyup kollayacağız. Huzur içinde, bereket bolluk içinde yaşamaları için zemin hazırlayacağız, imkan hazırlayacağız. Türklük alemi, İslam alemi tam bir özgürlük, güce kavuşmuş olacak. Onurlu, şerefli, güzel bir hayatlar olacak. Daha onurlu, daha şerefli. Well, yes, because that means the Turkish Islamic Union, they will have freedom and they will be in peace and security. So he's calling for the Ottoman Empire to come back and, he wants to resurrect the Ottoman Empire? Siz Osmanlı İmparatorluğu'nun geri döneceğini söylüyorsunuz. O mu dönecek, canlanacak? Osmanlı İmparatorluğu'nda askeri hükümranlık vardır. Türk İslam Birliği'nde her ülke bağımsızdır. Hepsi üniter yapıları korurlar. Hiç kimsenin dinine ve inancına baskı olmaz. Fakat bir başka ülkeye saldırı olduğunda Türk İslam Birliği ona müdahale eder. Yani anarşiyi ve terörü durdurur. Ekonomik denge ise Avrupa Birliği gibi. Avrupa Birliği nasıl? Avrupa Birliği'nin daha insancıl, daha sevgi dolu, daha aşka dayalı, Allah korkusuna, Allah sevgisine dayalı sisteminin yansıması gibi. Siz özellikle 2-3 yıl önce de konuşmuştum. O zamandan beri bunun gerçekleşmesi için somut adımlar attınız mı? Pratik adımlar attınız mı? Somut adımları Allah atıyor. Biz Allah'ın yarattığı kadere uyuyoruz. Şu an İslam ülkelerinde
ülkelerin arasında muazzam bir yakınlaşma oldu. Hiçbir tarihte görülmeyen. Türk ülkeleri arasında hiçbir tarihte görülmeyen yakınlaşma oldu. Vizeler kalktı. Pasaportlar kalkma aşamasında muazzam bir şuurlanma oldu ve bütün İslam aleminde hürriyet, demokrasi ve bağımsızlık için müthiş bir heyecan ateşi buraları kapladı. Herkes bunu görüyor. Allah yönlendiriyor. For freedom and democracy, it has never been seen before. So Allah directs everything. In Islam, can you tell us how is the democratic system fits within the Islamic doctrines? Demokratik sistem İslami öğretilere nasıl uygun olabiliyor? Demokrasinin kaynağı zaten İslam dini. Yani demokrasiye alanlar İslami kaynaklardan almıştır. Hazreti İbrahim'den, Hazreti Musa'dan, Hazreti Nuh'tan ve geçmiş diğer peygamberlerden alınmış bir bilgidir demokrasi. Yani sosyal adalet, demokrasi düşüncesinin kaynağı zaten kutsal kitaplardır. Yani semavi kitaplardır. Semavi değil mi? İşte Allah'ın gönderdiği kitaplar. Okay, but so I mean, if this Turkish Islamic sent to his sons like it was in the Ottoman Empire, Türkistan Birliği'nde başkan lider hep Türk olacak ve bu babadan olan bir şey Osmanlı'da olduğu gibi. Kaderde Mehdi'ye hakimiyet verecektir. Lider Mehdi'dir. Mehdi'den sonra çeşitli şahıslar vardır. İsim belirtilmiştir kaderde geleceği belirtilen. Yine onlarda seyit olan kişilerdir. İşte Cehcah, Kahtani, çeşitli şahıslardan bahsedilir. Allah'ın takdiri olan insanlar olacaktır ama onlar da yine demokrasinin ruhunu savunarak görev vereceklerdir. Babadan oğula gelme yoktur çünkü Mehdi'nin zaten oğlu olmayacak. Mehdi'nin çocuğu olmayacaktır. Hadiste belirtilmiş. From the father to son. Mehdi will not have any child. Mehdi'den sonra Hazreti İsa Mesih'tir imam. Ve Mehdi'nin istirhamıyla Hazreti İsa Mesih imam olacaktır, lider olacaktır. Ondan sonra diğer liderler. After Mehdi, the imam will leader. So, does this thing, I mean, does it mean this will take place like towards the end of time? Is that what the philosophy is, like towards the end of time? Sonuna doğru olacak bu barış dolu zaman. Aynı zamanda bu zaman içine girdik yani 10 yıl içerisinde bu dediklerimi görmeye başlayacaksınız. We're living in these times actually. Okay, now number one, you talked about the metaphysical of this force, Al-Qadr, who's supposed to be, working all these. And don't Muslims believe that Jesus actually ascended to heaven in his physical being? Göğe çıktığını düşünmüyorlar fiziksel olarak. Evet doğru. Tabii ki Hz. İsa Aleyhisselam göğe alınmıştır. Yeniden gökten yere gelmiştir. Şu an vazife başında Hz. İsa Aleyhisselam. Havarileri var, talebeleri var ve faaliyet halinde. Okay, so the last day is only one day. Is that what you're saying? So like the last day? Her şey bir günden olacak. Yaklaşık evet. Yani belki saat hesabıyla sürecektir. Dünyaya iki büyük meteor, büyük gök taşı çarpacak. Dünya dönüş yönünü ters çevirecek. Yani güneş attığı yerden doğacak. Çok büyük bir deprem silsilesi başlayacak. Yani dağlar kum gibi erimeye başlayacak. Çok şiddetli depremler meydana gelecek. Bunun sonucunda dünya tamamen dağılacak. Buna işte kıyamet diyoruz. Burada bütün insanların mahkeme edileceği son gün olmuş oluyor. Bütün dünyadaki insanlar, gelmiş geçmişteki bütün insanlar hepsi mahkeme edilecekler. Hak doğru yolda olanlar cennete, yanlış yolda olanlar da cehenneme gidecekler. Yani bu kadar sadedir. Yani karmaşık bir sistem yok. Unbelievers, you mean they will go to hell, right? Cehenneme gidecekler değil mi? Evet. Yes. Yeah, okay. Now, let me ask you this. Okay, Mr. Oktar, have you, spoke with world leaders about your ideas or... Sizin düşüncelerinizle ilgili evet diyen oldu mu? Amerikan devlet başkanı da, Fransızların devlet başkanı da, İngilizlerin devlet başkanı da bu hakikati farkındalar. The United States President and even the French President and the President of the United Kingdom are aware of this fact. Rusların devlet başkanı da farkında. And the President of Russia is also aware of this fact. One thing and saying something about it, I wanted to know if there are any leaders out there that agree with Mr. Oktar's view. Benim sorduğum herhangi bir lider sizinle bu görüşleri paylaşıyor mu? Demin söylediğim o anlamda zaten. What I said just now is about this. I wanted to know if somebody actually agrees with him. Siz dediniz ki bunun farkındalar. Sizinle bu görüşü paylaşıyorlar. Benim sorduğum bu. Onlar kıyametin yakın olduğunu biliyorlar. İsa Mesih'in geldiğini biliyorlar. İslam'ın dünyaya hakim olacağını biliyorlar. Yani bildikleri bunlar. What they know is that the last day is close by. Okay, so Jesus has come already? Hazreti İsa geldi mi? Evet. Yes. Where is he? Bilsem de söylemem. Onun faaliyeti açısından çok tehlikeli olur böyle bir şey. For his activities. Does he know? Ask him where is he, but does he know where İsa Aleyhisselam is, where Jesus is? İki yer söyleyeyim de o zaman işte hatta bir Avrupa'da oluyor zaman zaman, Amerika'da oluyor zaman zaman, üçüncüsü de Kudüs'te oluyor zaman zaman. So just family through Melbourne. Okay, move your body, feel me. 자고 차이네 거기도 단 한 번 쉬지도 않고 달려오는 기적도 누구도 막을 수 없는 나의 이상도 뒤로 또